Teknoyön'den hepinize selamlar. Uzun zamandır mevcut DDR4 sistemimi DDR5'e yükseltmeyi planlıyordum. RAM ve RAM içeren ürünlerin fiyatlarının artmaya başlamasıyla birlikte kafamdaki bu düşünce hızla pratiğe dönüştü. Ryzen 9 5900X ve RX 7900X'ten oluşan DDR4 sistemimle oyun oynarken M1 chipsetli iMac'im ile de 3D çizim, video edit işlemlerimi yapıp bu işlerin renderlarını alıyordum. 2K oyunculuk ve sorunsuz iş yüklerim için bu iki sistem her ne kadar bana yeterli gelse de artık 4K oyunculuğa geçip tek sistem kullanmaya karar verdim. O yüzden yeni DDR5 sistemimde de sadece oyun ya da sadece iş odaklı parçalardan değil, ikisinin ortasında kalan en güçlü parçalardan ilerlemeye karar verdim. Oyun ve işten birlikte söz ettiğimizde tabii ki de işlemcimiz Ryzen 9 9950 X3'di. Neden tabii ki de diyorum? Çünkü X3D ve Ryzen 9 özelliklerinin bir araya geldiği, bu videonun çekildiği andaki son kullanıcı bazında dünyanın en iyi işlemcisi olması. X3D işlemciler yüksek ön bellekleri sayesinde oyunlarda ciddi avantaj sağlıyor. Özellikle işlemciye yük bindiren oyunlarda kare süreleri daha yüksek ve daha stabil oluyor. Ryzen 9 tarafı ise iş yükleri için önemli. Video edit, render ve çoklu görevlerde yüksek çekirdek gücü burada devreye giriyor. Yani bu işlemci oyun tarafında sırf oyun için kullanılan 9800 X3D gibi işlemcilerle yarışıyor. İş tarafında ise 16 çekirdek, 32 izleyici ile birlikte sadece iş odaklı üretilen 9950X gibi işlemcilerden geri kalmıyor. Bu dengeyi sağlayan çok az işlemci var. O yüzden tercihim bu oldu. Ekran kartında Gigabyte RTX 5080 Gaming OC kullandım. 5080'ler haklı olarak çok fazla eleştirilerin odağında kaldı. Bir önceki serideki karşılığı olan RTX 4080'e göre saf güçte ahım şahım bir fark sunmadı. Olan %10-15'lik güç artışı beklenenlerin oldukça altında kaldı. 16 GB VRAM ile gelmesi de cabası. Bu durum ben ve benim gibi birçok teknoloji severin ve kullanıcısının yeni nesilde büyük sıçrama beklentisini karşılamadı. Nvidia yeni DLSS 4 ve Multiframe Generation 4 gibi yapay zeka tabanlı performans artırma teknolojilerini 5000 serisinde öne çıkardı. Saf güç konusunda yerli eleştiriler olsa da Nvidia yazılımlarının vermiş olduğu bu güven sayesinde ben de 5080'e sıcak baktım. Sonuç itibariyle Nvidia'ya rakiplerinden elle tutulur bir cevap gelmedi. Zirvede yalnız olmanın da kibrini yaşayan Nvidia artık 90 kartları haricinde serideki diğer kartlara çok da fazla bir şey katmıyor. RTX 5090 için tonlarca para veremeyen, vermek istemeyen ya da benim gibi bu güce ihtiyacı olmayan kullanıcılar için iş ve oyun birlikte gidecekse Windows tarafında başka da bir alternatif yok. Anakartta Asus ROG Strix X870EE Gaming Wi-Fi modelini kullandım. Ve burada kesinlikle kısmak istemedim. X870E kartları AM5 platformunda en iyi çözümlerden biri. Yani güç beslemesi oldukça yerinde. Üst seviye Ryzen işlemcilerle birlikte sorunsuzca uzun süre çalışabiliyor. Ayrıca AMD tarafının AM5 sokete de uzun süre destek vereceğini söylemesi üzerine bu anakart gerekli BIOS güncellemeleriyle birlikte gelecek nesil AM5 tepe işlemcileriyle birlikte de sorunsuzca çalışacaktır. 5.0 desteği, yüksek hızda SSD kullanımına olanak sağlaması, stabil güç beslemesi ileriye dönük avantaj sağlıyor. Ayrıca anakartta bolca ve performanslı bir şekilde konumlandırılan USB port destekleri iş yüklerinde bana epey yardımcı olacak. Kullandığım işlemcide 9950X 3D olunca böyle bir anakart tercih ettim. RAM tarafında G-Skill 3'den Z5 Neo RGB, DDR5 32 GB Expo Kit kullandım. Buradaki tercihim tamamen zamanlama ve AMD uyumu. 6000 MHz AM5 için tatlı bir değer. CL30 ise bu hızda iyi bir gecikme değeri. Oyunlarda stabil FPS, render ve edit işlemlerinde ise aslında bakarsanız iyi bir çalışma alanı sunuyor. Tabii ki de gönül isterdi ki sisteme 64 GB'lık bir kit ekleyelim. Ama fiyatlar mevcut RAM krizinden dolayı yukarı çıkmaya başlayınca ve 64 GB kitlerde de stok sorunu varken vakit kaybetmeden hemen 32 GB'lık bu kit satın aldım. Benim için köprüden önceki son çıkış oldu. Depolama tarafında tabii ki de 5.0'dan ilerledim. Western Digital Black SN8100 2 TB M.2 SSD kullandım. Bu SSD'yi seçme sebebim tabii ki de hız. SN8100 şu anda son kullanıcı tarafında dünyanın en hızlı SSD'si. Yaptığım testlerde ise vaat ettiği hızları sorunsuzca verdi. Oyun yükleme süreleri, büyük proje dosyaları ve render işlemlerinde fark yaratması Western Digital'in bu alandaki güvenilirliği de benim tercihimi pekiştirdi. 2 TB SSD oyun ve proje dosyaları için ideal. Sürekli yer açma derdi olmadan çalışmamı sağlıyor. PSU tarafında Corsair RM1000X kullandım. 1000 Watt güç kapasitesi bu sistem için rahat bir alan bırakıyor. Yük altında daha serin ve stabil çalışmasını sağlıyor.
RMX serisi sessizliği ve voltaj kararlılığıyla biliniyor. Kaliteli bileşenler sayesinde uzun ömürlü bir PSU. Bu PSU'nun aynı isimlerde birçok varyantı var. Ancak model numaraları farklı. Ben tam uyumluluk için 5.0 ve ATX 3.1 olan versiyonunu satın aldım. Üst seviye ekran kartı ve güçlü işlemci kombinasyonunda PSU'dan kısmak zaten hata olurdu. Kasa olarak Lianli Evo X-Lite seçtim. Aslında bu kasa zaten bende vardı. Daha önceki sistemimde de kullanmıştım. Evo X-Lite'dan önce de yine Lianli Lankur 3 kullanmıştım. Lankur 3 hava akışı konusunda gerçekten üst düzey kasalardan biri. Ancak Evo X-Lite kasasında doğru fan konumlandırması yaptığımda hava akışı konusunda Lankur 3 ile aralarında bir fark göremedim. Bu yüzden güncel DDR5 sistemimde de aynı kasayı kullanmaya karar verdim. İşlemci soğutmasında Lianli Galactica LCD SL-Inf modelini kullandım. Güçlü işlemciler için yeterli soğutma kapasitesi, uzun render sürelerinde stabil sıcaklıklar, LCD ekran sayesinde sıcaklık ve sistem bilgileri görüntülenebilme ve diğer özelleştirmelerle muhteşem bir görsellik sağlanıyor. Yine kasa gibi bu soğutucu da benim önceki sistemimden kaldı. 5900 ile muhteşem bir performans sunmuştu. 9950 X3D işlemcisiyle birlikte de aynı performans sunmaya devam ediyor. Fan tarafında Lianli Unifan TL LCD tercihim oldu. Bu fanlardan hali hazırda daha önceki sistemimde 7 tane vardı. DDR5 sistemim içinde bu 7 taneye 4 tane daha ekleyerek toplamda 11 tane kullandım. Tek kablo bağlantı sistemi sayesinde büyük kolaylık. Performansı sayesinde güçlü hava akışı, LCD ekranlı yapısıyla muhteşem bir görsellik sağlıyor. Kısacası iyi bir hava akışını, muhteşem bir görselliği ve kullanım rahatlığını bir arada sunuyor. Yani bu sistem oyun için fazlasıyla güçlü. 4K performansından gerçekten memnunum. İş için ise fazlasıyla rahat. Bu sistemi kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünerek topladım. Parçalar birbirlerini taşıyor, biri diğerini boğmuyor. Amacım en pahalısını almak değildi. En mantıklı üst seviye sistemi kurmaktı. Bunu da yapabildiğime inanıyorum. Öyleyse toplama kısmına geçelim.
Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. It's not a game, it's a rage thing.
Evet arkadaşlar, desteğiniz benim için önemli. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, görüşlerinizi ve önerilerinizi paylaşmak için yorum yapmayı, beni ücretsiz bir şekilde desteklemek için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.